Evet, selamlar arkadaşlar. Bugün in-update task'ı konuşacağız. Nerelerde kullanılır, ne tarz durumlarda biz buna ihtiyaç duyuyoruz vesaire. Şimdi bunun için in-update task nedir? Aslında temelde in-update task şu şekilde kullanılır. Örnek veriyorum bir fonksiyon çağırdım. Fonksiyonu çağırırız, in-update task deriz. Ne yapar bu bizim için? Şurada belli işlemler var. İşte tabloda bir şeyler yapıyoruz, bir değişiklikler yapıyoruz vesaire. Fonksiyonu çağırıyoruz. Fonksiyondan sonra da yine belli işlemler var. Gidiyor. Normalde biz programda, SAP'de çalışırken, debug'dayken mesela programın akışı burayı yapar. Bu satırı işledikten sonra buraya gelir. Tekrar böyle satır satır gelir. Ama işledikten sonra bir sonraki satıra geçer. Fonksiyonda da normalde biz geldiğimiz zaman buraya işte F5 yaparsak fonksiyonun içerisine girer. Fonksiyonun içinde F5 ile devam ederiz. Adım adım işlemleri yapar. Daha sonra fonksiyonun içerisindeki kısım bittiği zaman gelir buradan tekrar akışa devam eder. Veya burada F6 ile geçtiğimiz zaman direkt, imlecimiz buraya gelir. Tabii ki burada fonksiyonun işlemini yapmasını bekleriz. Fonksiyon içeride belki 1.000.000 kayıtla bir işlem yapıyoruzdur. Burada bu 1.000.000 kayıtla o işlemin yapılmasını bekler. 10 saniye, 20 saniye, belki 100 saniye vesaire. Burada bunu bekler. İşlemi yaptıktan sonra tekrar yolumuza devam ederiz. Biz in-update task yazdığımız zaman bu şu şekilde çalışıyor. Biz bu kısma geldiğimiz zaman burayı F6 ile geçtiğimiz anda anında direkt devam eder. Ve bu fonksiyonu in-update task yani yeni bir session'da yapar. Yani biz bu şekilde yani şuradan yeni bir sekme açıyoruz ve o sekmede buradaki fonksiyondaki işlemleri yapıyor içeride. O bitiyor mu, bitmiyor mu vesaire hiçbir şeyi yok. Bizi ilgilendirmiyor. Burada biz yolumuza devam ediyoruz. Aslında bundan ötürü de in-update task'la kullandığımız fonksiyonlarda export parametresi tanımlayamayız. Çünkü oradan dönecek export'u alamayız. Yani belki 3 dakika sürecek bu. SAP burada in-update task dediğin zaman sen 3 dakika boyunca bitmesini beklemiyor. Yeni bir session açıyor. O işlem orada yapılacak. Dolayısıyla bir export da dönmüyor. Şimdi bu kısımdan bahsettik. Şimdi bunu biz neden kullanıyoruz? Bu kısma gelelim. Şimdi commit work deyimimiz var bizim. Commit work veya yine burada copy transaction commit. Burayı şöyle silelim. Şimdi nedir bunlar? SAP bir işlem yapacağı zaman, örnek veriyorum bir database tablosuna kayıt atacak. Kayıt atılacağı zaman biz burada eee, işte lokal tablo doldurulur. LT dataya. LT dataya bir tabloyu doldurduk. Geldik burada da modify dedik. ZMS T001 from table LT data. Şimdi biz burada bir modify işlemi yapacağımız zaman, SAP bunu gördüğü zaman direkt anında şu kısmı geçtiğimiz anda, bir alt satıra geldiğimiz anda direkt bu işlem gerçekleşmiyor. SAP bunu öncelikle bir cache'te tutuyor. Aşağıda belki bir tane de işte bir modify daha var belki. Bir işlem daha var. Bir update var. Bir tane de insert işlemi var. Yapılıyor. SAP bunu ne zaman işleme alıyor? Commit work'ü gördüğü zaman ya da işte Copy Transaction Commit'i gördüğü zaman. Yani cache'te tutuluyor. Commit work'ü gördüğü zaman gerçekleşiyor işlem. Commit work'ten sonra biz kaydı görüyoruz tabloda aslında. Şimdi commit work, Copy Transaction Commit bu işe yarıyor. Ya bu ne demek? Yani aslında örnek veriyorum bir malzeme kaydetme BAPI'si var ve modülcü geldi size dedi ki işte ya işte BAPI şu BAPI'yi doldurur musun şu şekilde dedi. Tamam. Siz aldınız o BAPI'yi, çağırdınız, BAPI'yi doldurdunuz bir şekilde ve bıraktınız. Bir şey yok. BAPI Transaction Commit'i çağırmadınız. Ne olacak? Aslında o fonksiyon dolacak. Tamam, fonksiyonu dolduracak. Tamam. Nasıl dolduracağını bir şekilde söylemiş olduk ama SAP commit'i görmediği, BAPI Transaction Commit'i görmediği için aslında bu program tamamlandığı zaman biz gerekli malzemenin kaydedilmediğini göreceğiz. Çünkü BAPI Transaction Commit çağırmamız gerekiyor. Yani onu yazdığımız zaman işleme geçiyor. Şimdi commit'in mantığı da bu şekilde. Şimdi biz bu konularla alakalı aslında Z'li geliştirmelerimizde bir sorun yaşamıyoruz. Ne zaman ki süreçlere standart yapılar dahil olduğu zaman, işte bu bahsettiğimiz in-update task devreye giriyor. Şimdi nasıl devreye giriyor? Şöyle, örnek vermek gerekirse bir standart ekranda veya işte bir standart çıktı tetiklendi. O çıktı tetiklendiği zaman işte belli işlemler yapılacak. Biz de orada bir Z'li
body'nin birini z'ledik ve içeride bir işlemler yapıyoruz. Sonrasında dendi ki biz bu z'li yapımızda işte bir tane tabloya kayıt atacağız. Modify, lt data ve bu kayıt atıldıktan sonra burada atılan kayda istinaden bazı işlemler daha yapacağız. Yani bu modify yaptık biz oraya. Modify'ı yazdık. Select yıldız from mesela bitir ver. Şu tablodaki ne var? İşte herhangi bir koşul işte id 2 into table data lt tab. Şimdi biz böyle bir şey yazdığımız zaman şurada attığımız kaydın bu select'e gelmediğini, çünkü commit yok. Şimdi standartta SAP bize commit yazmamıza da izin vermiyor. Çünkü kendisi belli aralıklarla bu commit işlemini yapıyor. Biz standartta o z'lediğimiz yapıya commit work yazamıyoruz. Yazdığımız zaman dump alıyoruz. Ne yapacağız? İşte bu durumda inUpdate task devreye giriyor. Burada işte bu modify işlemini yapan temel anlamda bir fonksiyon yazıyoruz. Şöyle ben şöyle bir fonksiyon yazalım beraber. Burada çok küçük trikler var. Onlara değiniriz. ZMS FM 006 dedim. Test FM kaydettim. Bahsettiğimiz gibi export tanımlamayacağız. Burada örnek veriyorum. İşte i ve id dedim. Type char 5 dedik. Şuralarda seçtik. Burada attributes tabında update modül seçeneğini seçmemiz lazım. Seçmezsek inUpdate task'la çağıramayız bu fonksiyonu. İçeride de işte burada da şey yaptığımızı varsayalım. İşte modify yapıyoruz. Tabloyu dolduruyoruz, modify ediyoruz. Commit'imizi de yazıyoruz. Tamam, kaydettik, aktif ettik. FM006. Biz burada standart yapıda commit work yazdırmıyordu. Ne yapıyoruz? Aslında buradaki o modify işlemini kaldırıyoruz. Burada fonksiyonumuzu çağırıyoruz. Bunu da in update task komutumuzla çağırıyoruz. Buraya örnek veriyorum. Ya bir şey de verebiliriz, vermeye de biliriz. Gerçi tabii burada bir update edilecek, yani konu update etmekse, bir modify işlemi yapmaksa tabii burada bir veri vermek gerekir. İşte tablomuzu verip içeride bu farklı bir session'da bu update işlemini yapacak. Daha sonra burada tabii bu işlem biraz sürebilir. Biraz sürerse bu şekilde bir kullanımda database'e yansımadığını görebiliriz. Burada tabii çeşitli yöntemler var. İşte bir do döngüsü yapıp işte bir işte döngünün içinde select atılabilir. Tabii bu sonsuz döngüye de gidebilir. While'la yazarsak. Ne olabilir? İşte do işte 4 times işte wait up to işte 0.5 seconds ya da işte 1 seconds vesaire. İşte 1 saniye bekleyerek 4 kere gel select at. Select'ten işte örnek veriyorum lt tab dolduysa dolduğu anda direkt döngüden exit'le çık gibi kullanımlar var. Farklı kullanımlar da var. İşte asenkron, wait for asenkron, işte asenkronun tamamlanmasını bekle gibi minvalde kullanımlar var. Bu tarz durumlarda aslında in-update task bizim yardımımıza yetişiyor. Bu ne sağlıyor? Hem tabii sadece bu değil faydası. Database güncelleme işlemlerinde sisteme yoğun yük binebiliyor. Bu yoğun yükü azaltma adına, performansı arttırma adına da iş yapıyor. Ayrıyeten burada fonksiyonun içerisinde in-update task'la çağırdığımız fonksiyonun içerisinde bir hata alınırsa otomatik işte bir rollback word'le bütün yapılan işlemleri geri alabiliyoruz vesaire. Aslında kullanım kolaylığı sağlıyor bize. Umarım faydası dokunur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.